Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın, merhabalar. Ben Murat Tunalı. Bir konuşma taklidi yapacağım. Bakalım tanıdık gelecek mi? Bırak o telefonu bakayım. Yeter artık. Biraz kitap oku. Bütün arkadaşların şakır şakır okuyor. Sen hala gak, guk, ü. Bu ne ya? Bunu söylüyor musunuz? Sakın söylemeyin. Çocuğa bu şekilde yaklaşarak ne okumayı sevdirebilirsiniz ne de kitabı. Ne yapalım hocam? Hızlı okuma eğitimi varmış. Ona da gönderdik. Gözlerini böyle belertip hızlı hızlı hareketler yaptı ama yine okuma yok, yine yok. Bir işe yaramadı. Ne yapmak lazım bilemedim. Okumak kutsiyeti olan bir eylemdir. Böylesi güzel olan bir şeyi kızarak, zorlayarak, ite kaka yaptırmak mümkün mü? Mümkün müden önce ne kadar hoş. Derdimiz çocuğun daha hızlı, daha akıcı okumasını sağlamaksa bazı şeyleri bilmekte yarar var. Hadi başlayalım. Şayet çocuk 12 yaşın altındaysa ve yeni okuma yazmayı öğreniyorsa ki bu süreç 8-9 yaşına kadar hep devam eder, ona asla hızlı okuma eğitimi aldırmam. Çünkü hızlı okuma teknikleri çoklu kelime görmeyi gerektirir. Aynı zamanda algılanan kelimelerin telaffuz edilmesini reddeder. Seslendirmeye değil, görsel olarak algılamayı gerektirir ancak henüz hece hece okuyan evladımız kelimeleri tam tanımlayamadıysa, küçücük kelime dağarcığında anlamları soyuttan somuta çeviremediyse gördüğü kelimeleri okumuş gibi yapar ve kafasından uydurur. Ezberinde olan sesi veya gördüğü kelimeye yakın olan bir şeyi söyler. Sen de yanlış okuduğunu düşünürsün. Bu durum okumasını geliştirmek yerine aksine okuma becerisine zarar verir. Kelime dağarcığı henüz gelişmemiş, günlük yaşamında kullanacağı dil ve kelime kapasitesini yeni yeni inşa eden bir çocuğun hikaye kitabında Zümrüt-ü Anka kuşu Kaf Dağı'nın ardından uçarak geliyordu diyerek okurken kuşun kanatlarının büyüklüğünü, renklerin güzelliğini, dağın heybetini hayal dünyasında canlandırmalıdır. Okuma esnasında hem hayal gücünü tetikleyecek hem de bilgi bakımından kendini geliştirecek. Çocukla yarış yapmalısın. Hızlı okuma eğitimleri veren bir eğitmen olarak bu çocuklara hızlı okuma eğitimi vermek, anne ve babalarının paralarını boşuna almak yerine onlara okumayı sevdirici aktiviteler yapılmasını öneriyorum. Örneğin anne ve baba çocukla birlikte belli vakitlerde okuma yarışı yapabilir. Bir okuma yarışı iki türlü yapılabilir. Sesli okuma yarışı ve sessiz okuma yarışı. Sesli okuma yarışına süre 15-20 saniyeyi geçmemelidir. Bu şekilde sesli okuma esnasında ses kaydedilerek birlikte dinlenebilir. Böylece telaffuzlar, komik olan şeyler üzerine gülünüp konuşulur ve hoş vakit geçirilir. Aynı zamanda bu okuma hızları bir kağıda tarih atılarak kaydedilir. Bu kağıt buzdolabının üzerine yapıştırılabilir. Rekabet ortamı yaratıldığında çocukların en büyük ve en azılı rakibi anne baba olur. Eğer biraz işi eğlenceli hale getirmek istersen arada sırada yenilebilirsin. Böylece onun nasıl heyecanlandığını ve geliştiğini gördüğünde unutamayacağın mutluluk anları biriktirmiş olursun. Altyazılı filmler izlet. YouTube'da izlediği çizgi film veya videoları altyazılı hale getirip bazı zamanlarda sesi kapatarak izlemesini sağla. Böylece duyma ve görme senkronuna bir de okuma yetisi eklenecektir. Bu sayede sevdiği şeyleri izlerken okuma becerisi de geliştirmeye başlayacaktır. Birlikte ve aynı anda okuyun. Akşamları aynı anda okuma saati yapmak, herkes 15 dakika kadar kitap okuyup okuduklarını birbirine teatral bir şekilde anlatacak. Böylece 15 dakikayla başlayan süreç çocuk için daha eğlenceli hale gelecektir. Aynı zamanda senin de bir türlü eline alamadığın kitaplıkta boynu bükük duran kitapların yavaş yavaş okunmaya başlayacaktır. Sözlü değil, yazıyla iletişim kur. Çocuğa yapması gereken şeylerin bir kısmını yazılı hale getir. Yavrum, ödevini yaptın mı? Odanı ve yatağını topla. Akşam misafir gelecek. Bugünkü harçlığın kitaplığında yeni başlayacağın kitabın arasında. Akşam ne yemek yapacağımı tahmin edersen sevdiğim tatlıyı yapacağım. Seni çok seviyorum, benim için değerlisin gibi komut, rica, iltifat ve benzeri birçok yazılı postitleri odasının kapısına, ayakkabıların olduğu kapağa, buzdolabına, lavabonun olduğu aynaya, yatağının başucuna, ders çalışma masasına yapıştırabilirsin. Böylece okumak onun hayatında her an ihtiyaç duyduğu iletişim aracı haline gelecektir. Sevmediği, yapmaktan hoşlanmadığı bir sahne olan kitabı eline alıp saatlerce okumak görüntüsü yaşamının hemen her anında yaptığı ve normalleştirdiği bir reflekse dönüşecektir.
Hadi bakalım. Tüm bunları anladıysan şimdi sana bir görev. Çocuğun yavaş okuyor ancak 30 saniyede kaç kelime? Hemen ölçüyorsun ve bir kağıda yazıp not alıyorsun. Söylediklerimi 10 gün boyunca yaptıktan sonra tekrar ölçüp yine yazıyorsun. Bakalım gelişim kat edebilecek miyiz? Umarım bu program vesilesiyle sabahın bu vaktinde en kıymetli varlığımız evlatlarımızın gelişimine bir nebze olsun fayda sağlayabilmişimdir. Sağlıkla, muhabbetle kal. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.